Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kış aylarının vazgeçilmezi lahana turşusu yapıyoruz. Sadece beyaz lahana suyun içerisinde beklettim. Şöyle sarmalık değil, turşuluk, kapuskalık lahanam var. Kök kısımlarını alıyorum. Pratik bir şekilde yapım 5 dakika, hazırlaması kolay. Lahanalarımızı fazla küçük olmayacak şekilde dilimliyorum. Dikkat edin, sert olduğu için elinizi kesmeyin. Limon tuzu kullanmayacağım bu sefer. İçerisine şöyle 3-4 adet bahçemden kalan acı biberlerim var. Dilediğiniz şekilde havuç kullanabilirsiniz. Havuçları şöyle verev doğruyorum. Para para doğrayabilirsiniz. Üzerine bir baş sarımsak artırıp eksiltebilirsiniz. Şöyle güzelce harmanlıyorum. En az 3-4 saat yumuşaması için bekliyorum. B12 deposu hafızayı kuvvetlendirir, bağırsak dostu. Çiğ olarak tükettiğinizde gaz yapabilir. Yemeklerini sık sık tüketmeye çalışın. Sarmasını, turşusunu, suyunu bardak bardak içeceğiniz probiyotikli lahana turşusu. Kavanozumuza dolduralım. Dilerseniz kavanozda da bekletebilirsiniz. Ben kavanozda bekleteceğim. Havuçlarından, biberlerinden bekledikçe sinecek zaten. O zaman daha fazla lahana alacak. Bu arada suyunu hazırlıyorum. Ne kadar su alacağını anlamak için kavanozumu ağzına kadar dolduruyorum. 1 litreye 3 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Sebzelerinizin taze olmasına dikkat edin. Kaya tuzu kullanmaya özen gösterin. Kaynamış soğutulmuş su ya da hazır su kullanıyoruz. Çeşmeden klorlu su kullanmıyoruz. Ve hava almamasına dikkat ediyoruz turşumuzun. Suyunu doldurdum. Şöyle ölçekli bir sürahim var. Suyunu içerisine boşaltıyorum. Litre hesabı olarak yapabilirsiniz. 1 litreye ayarlarsanız gerçekten ayarlaması daha kolay olacak suyunu. Yaklaşık 1,5 litre geldi suyum. 1 litreye 1 tatlı kaşığı şeker atıyorum. Şöyle 1,5'a 1,5 şeker. 1 litreye 3 yemek kaşığı silme kaya tuzu. Mutlaka tuzunu kontrollü atın. Her tuzun tadı farklı olabilir. 1 litreye 3 yemek kaşığı kaya tuzu. Şöyle 4,5 yemek kaşığı tuz kullandım. Tuzunun eridiğinden mutlaka emin olmalısınız. 1 litreye 1 çay bardağı sirke kullanıyorum. Sirkelerimi kendim yapıyorum. Doğal sirke kullanın lütfen. O zaman probiyotiğinden daha fazla faydalanırsınız. Şöyle 1,5 çay bardağı sirke ilavesi yaptım. Bu arada yumurta testi de yapabilirsiniz dilerseniz. Yumurta havaya çıkana kadar yıkanmış temiz yumurta, tabii ki sterilize edilmiş. Havaya çıkana kadar tuzunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle yarım da limonum var. Limon suyu ilave ediyorum. Dilerseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz. Yarım limonun suyunu tamamen sıkalım. Bir gece bekleyen turşumuzun suyunu ilave edelim. Ya da dediğim gibi en az 3-4 saat bekletebilirsiniz. Ağzını geçecek kadar suyunu ilave edelim. Ağzına şöyle 1 adet defne yaprağı ve maydanozun köklü saplı kısımlarını ilave ediyorum. Hem aroma verecek hem de havaya kalkmasını engelleyecek. Ağzına şöyle bir iç kapak kapatıyorum. Eğer yoksa peynir kapaklarını kesebilirsiniz. Yukarıya çıkmasına engel olalım. Şöyle
Tuzunu mutlaka kontrol edin. Hemen kapağını kapatmıyorum. Sebzelerin tuzunu içerisine alması için şöyle birkaç saat daha bekletiyorum. Daha sonra ağzını sıkıca kapatıyorum. Bekleyen turşumuzu kontrol ettikten sonra sıkıca kapatıyorum, içerisinden hava almasın. Karanlık ve serin bir ortamda 3-4 hafta beklettiğimiz turşumuz yemeğe hazır olacak inşallah. Şöyle de bütün malzemeleri yemesini sağlayalım. Diğer turşu tariflerime de göz atabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın.